bu eğitimi alabilmek için hangi şartlara sahip olmak lazım? Bu meslek ne kadar para kazandırır? İyi kazanır mıyım? Ben Türkiye'de yaşıyorum ama bu eğitimi almak istiyorum. Bu mümkün mü? Diyelim birinci sınavdan kaldım bu firmada. Başka bir firmada ikinci sınava girebilir miyim? Bazıları intihar ediyorlarmış. İntihar etmenin en kolay yollarından bir tanesi olarak da kendilerini trenin önüne atıveriyorlarmış. Evet. Ve sen bir tren sürücüsü olarak adama çarptığın zaman aylarca bunun depresyonunu psikolojik olarak yaşıyormuşsun ve kendine gelmekte zorlanıyormuşsun. Peki firma size araç tahsis ediyor mu? Yani bir garanti iş bulabilir mi? Yani işsiz kalma durumu var mı? Evet sevgili dostlar, Almanya'dan herkese selam. Mainsum.tr kanalındasınız. Ben Almanya'dan Ayhan. Bugünkü konumuz Almanya'da Lokführerlik mesleği. Misafirim Kadir, Almanya'da Lokführer olarak çalışıyor. Bugün kendisine bu alanla alakalı birçok sorular soracağım. Özellikle sizlerden gelen hangi dil seviyesine sahip olmak lazım Almanya'da Lokführerlik eğitimi alabilmek için? Hangi alanlarda çalışabilirim? Lokführerlik mesleğinin geleceği nasıldır? Ne kadar aylık maaş kazanabilirim? Gibi birçok sorular almıştık. O soruların neticesinde bu alandan, sahadan birisiyle sohbet edeceğiz. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma inşallah. Öncelikle kısaca seni tanıyabilir miyiz? Benim ismim Kadir. Matematik öğretmeniydim. Burada da hatta bir yıl matematik öğretmenliği yaptım. Yaklaşık 6-7 aydır da kurer olarak yani makinist olarak şu anda çalışıyorum bir firmada. Evliyim. Matematik öğretmenliği bildiğim kadarıyla Almanya'da oldukça aranan bir meslek. Birçok iş ilanlarında acil matematik öğretmeni arıyoruz diye Evet. görüyorum. Neden matematik öğretmenliğini bıraktın? Hani çocukları, okul ortamını bıraktın da böyle bir şeyi tercih ettin. Açıkçası bunda iki temel faktör var. Bir tanesi benim kendi tanıdığım arkadaşlarımdan, yine onlar da aynı şekilde matematik öğretmeni, iki arkadaşım. Onlar lokführerlik mesleğini tercih ettiler. Benden önce onlar başladılar, eğitimlerini tamamladılar. Sonra işe başladılar. Onlardan iyi feedbackler aldım, geri dönüşler aldım. Bu etkili oldu. İkincisi, öğretmenlik mesleği biraz da sabır ve rahatlık, large olmayı gerektiren, böyle strese altına girmemeye gerektiren meslek. Özellikle de yabancı bir ülkede ikinci bir yabancı dil öğrenen insanlar için bunun belli zorluk şartları var. Öğrencilerle diyaloglarda olsun. Bu bizim, yani benim açımdan, benim için kişisel olarak bir stres oluşturdu açıkçası. Ve ikinci faktör dediğim gibi, yani arkadaşlarımdan aldığım o geri dönüşler, güzel feedbackler benim bu alana yönelmeme vesile oldu ve şu anda memnunum yani. O zaman hemen konumuza girelim. Birazcık bize Lokführerlik, yani orijinal adıyla Triebfahrzeugführer mesleğinden bahsedebilir misin? Senin daha doğrusu yaptığın işte. Evet, tabii ki. Öncelikle bizim gibi sonradan Almanya'ya gelen ve üniversite mezunu olan insanlar için bir eğitim süresi var. Bu eğitim süresi benim eğitim yaptığım, Ausbildung yaptığım firmada yük taşımacılığı, Güterverkehr olarak geçiyor. 9 ay. 9 aylık bir eğitim alıyorsunuz. Daha sonra çeşitli pratik eğitimlerden sonra ve sınavlardan sonra bu meslekte çalışma imkanı elde ediyorsunuz. Ben de o eğitimi tamamladım. Sınavları başarıyla geçtim ve 6 aydır da bu mesleği yapıyorum. Mesai kavramı olarak çeşitli alternatifler var. Şu anda ben örneğin 9 gün çalışıyorum, 5 gün tatil yapıyorum. Bu teori olarak bu şekilde, ama uygulamada 8'e 6. Yani 9'a 5 görünüyor ama 8 gün çalışıyorum, 6 gün evdeyim. Bu 8 gün içerisinde sürdüğüm belli yerler var. Beni alıp götürdüğüm güzergahlar var. Örneğin bulunduğum şehirden alıp Aschaffenburg denen Frankfurt'un güneyinde bir şehre götürüyorum. Oradan Hollanda'da Venlo şehrine yük götürüyorum. Bu 8 gün içerisinde bu güzergahlar üzerinde sürüyorum. Bu 8 gün mesaisinde belli günlerde eve dönme durumu olmadığından dolayı otelde kalıyoruz. Bunun pratikte karşılığı da şöyle oluyor. 8 gün içerisinde ortalama 2 veya 3 gün veya bazen 4 gün yine evde kalıyorum. Diğer 3 veya 4 gün otelde kalma durumu oluyor. Bu Yani bazen tam 8 gün değil yani. 8 gün teoride 8 ama gün, pratikte daha çok eve gidip gelebiliyorsun yani. Aynen tabii. Pratikte yani 8 gün içerisinde 4 gün, hatta bazen 5 gün, bazen her gün evde olduğumda oluyor. Bazen de 3 gün veya 4 gün, maksimum şu ana kadar mesela 3 gece evde olmadığım oldu. Yani bu 6 aylık süreçteki tecrübemde en fazla 3 gün, 3 gece evde kalamadığım bir şey oldu, mesai oldu. Onun haricinde en kötü 2 günde bir, bazen aynı gün, yani günlük evde olduğum şeylerde oldu. Nasıl, oteller güzel mi? Tabii kaldığımız oteller zaten firmanın anlaşmalı olduğu oteller ve bizim yükü bıraktığımız terminale yakın oteller oluyor. Çünkü ekstra bir daha yolculuk yapma zahmetine katlanmamızı firma da istemiyor. Bizim için de iyi oluyor ve otellerin kaliteleri iyi kaliteli oteller
En azından benim çalıştığım firmanın şu anda ayarlamış olduğu, bizim için ayarlamış olduğu oteller gayet güzel yani. Dedin ki ben gütefekya yani yük taşımacısı makinisti olarak ya da işte Evet. yeni tabirle vatman diyorlar herhalde Türkiye'de olarak çalışıyorum. Başka hangi fekyalar var? Normalde Personenverkehr dediğimiz yolcu taşımacılığı var. Yük taşımacılığı Güterverkehr var. Bu iki alanda sizin de dediğiniz gibi Güterverkehr'de çalışıyorum. Personenverkehr'da çalışma imkanı da var. Onun da kendine göre kurs ve eğitim süreleri var. Bu iki alanda Almanya'da makinistlik veya Trifahrzeugführerlik yapılabilir. Sen istesen şu anda yolcu taşıyıcısı olarak yani makinist olarak çalışabilir misin? Yoksa bunun için ekstra bir eğitim alman gerekiyor mu tekrardan? Evet, Güterverkehr eğitimi bu eğitimler içerisinde daha ağır ve zor olan eğitim ve uzun süren bir eğitim. Dolayısıyla bu alanda eğitimi alan bir NIS adayı daha sonra Personenverkehr'de çalışabilir fakat bunun için 1 veya 2 haftalık ekstra bir eğitim almak gerekiyor. Zaten yine kendi firmamdan örnek verecek olursam biz 4 sene sonra, ben şu an 4 sene boyunca bu firmada Güterverkehr'de makinist olarak çalışacağım. 4 sene sonra 6 ay boyunca ya Personenverkehr'de çalışmam gerekiyor. Bunu firma ayarlıyor. Firmanın çalışma prensibi böyle. O 6 ay boyunca insan taşımacılığı Personenverkehr'de çalışacağım. Bunun için 1 veya 2 hafta bir eğitim alacağım. Sonra 6 ay o alanda makinistlik yapacağım. Bildiğim kadarıyla çok farklı tren modelleri var. Evet. Sen şu anda işte bir tren modelini sürüyorsun. Evet. Farklı bir tren modelini de sürebilir misin? Yoksa tek bir tren üzerine mi eğitim alıyorsunuz? Evet. Bu da güzel bir soru. Biraz detaylı bir soru oldu. Detaylı bir soru. Şu anda benim sürdüğüm 2 farklı tren türü var. Onun haricinde de farklı tren türleri var. Yani biraz da teknik olarak ifade edecek olursam Baureihe 193, 192 bunları ben sürebiliyorum. Ama daha farklı 186, 185 gibi modeller de var. Bunları süremiyorum. Bunları sürmem için benim 1 günlük bir eğitim almam gerekiyor. Yani örneğin 186 modelini sürmek istiyorsam veya onu sürmem gerekiyorsa öncelikle onunla ilgili 1 günlük bir eğitim oluyor. Pratik eğitim bu. Tamamen tren üzerinde sürüş yapılarak gerçekleştirilen bir eğitim. Ondan sonra o tren Baureihe'yi de sürme imkanım oluyor. Yani temel mantığı aslında hepsinin aynı. Sadece işte o tuşların, pedallerin yerleri biraz değişik. Evet. Onları gösteriyorlar. Onları gösteriyorlar sonra onlar da sürme imkanı oluyor. Bir de farklı tren çeşitleri var. S-Bahn, U-Bahn gibi. Buradan anladığım kadarıyla onlar için de birkaç günlük eğitimle o zaman onları da sürebiliyor Aynen. olacağız. Onlar için de yine 1 hafta, maksimum 2 haftalık eğitim, 2 haftayı tam olarak da bulmuyor. Bir eğitimde yine bu eğitimler pratik oluyor. Yani birinin yanında sürerek ve onları gözlemleyerek oluyor bu. Yazılı ve sözlü sınav şeklinde değil. Pratik olarak sahada bu eğitimleri alarak orada da S-Bahn, U-Bahn'da da makinistlik yapılabilir. Yaşadığın zorluklar neler? Özellikle bu meslek kimlere uygun değildir diye bir soru sorsam. Evet. Açıkçası şunu itiraf etmeliyim. Normalde ben geceleri araç kullanmayı sevmeyen ve kullanamayan, çokça uykusu gelen bir insanım. Ciddi yorgun düşüyorum yani. Hatta bu mesleği çok daha önceleri yani işte Almanya'ya ilk geldiğim 2-3 yıl içerisinde bu meslek telaffuz edildiği zaman ben kesinlikle yapamam diye düşünüyordum. Çünkü bizim meslekte gece sürüş yapma yoğun bir şekilde olabiliyor. Örneğin ben bir ay içerisinde 15-16 sürüş yapıyorsam bunun yaklaşık 12-13'ü gece sürüşü oluyor şu anda. Dolayısıyla ben bu mesleğe kendimi uygun hiç görmedim. Ama mesleğe başlayınca şunu fark ettim. Araç kullanmaktan çok daha az yoran, çok daha kolay olan, yolda insanın uyumasını, uyuyakalmasını daha kolay engelleyen bir güvenlik sistemi var ve sürüş rahatlığı var. İkincisi, raylar üzerine gittiğiniz için yoldan çıkma diye bir ihtimal yok. Yani benim karşılaştığım en büyük problem ilk başlarda bu gece sürüşleri oldu. Çünkü akşam başlayıp sabaha kadar devam eden bir mesai olabiliyor. Sürüş zaman aralığı olabiliyor. Onu yavaş yavaş aşıyorsunuz. Ben bu 6 ay içerisinde ciddi bu noktada mesafe kat ettiğimi söyleyebilirim. Ondan sonra ikinci bir zorluk başta işte bu otelde kalma meselesi uzun olmasa da 1 gün 2 gün. Bu biraz alışık olmadığımız bir durum. Yani evin dışarısında bir otelde kalma. Ama bu da yine mesleğin içerisinde kendi mesai arkadaşlarımızla beraber böyle daha bir kolaylaştırılmış hale gelebiliyor. Yani aramızdaki diyaloglar olsun. Bir de kalma zamanlarımızın uzun olmaması olsun. Yani şöyle olsaydı belki bu mesleği yine tercih etmeyebilirdim. Yani 8 gün boyunca sürekli dışarıda olma, evde olmama durumu olsa belki yine bu mesleği tercih etmeyebilirdim. Bazıları intihar ediyorlarmış. İntihar etmenin en kolay yollarından bir tanesi olarak da kendilerini trenin önüne atıveriyorlarmış. Evet. Ve sen bir tren sürücüsü olarak adama çarptığın zaman aylarca bunun
depresyonunu psikolojik olarak yaşıyormuşsun ve kendine gelmekte zorlanıyormuşsun. Hiç bu tür bir olayla karşılaştın mı ya da duydun mu? Evet, bu 6 ay içerisinde tabii ben şükürler olsun böyle bir olayla kendim karşılaşmadım. Yani karşılaşmamak için de sürekli dua ediyorum. Ama bu süre zarfında bu olaylar yaşandı. Yani çeşitli insan kazaları oldu. Bunları yoldayken biz de tabii görüyoruz, şöyle görüyoruz. Haberdar ediliyoruz. Çünkü öyle bir kaza olduğu zaman bir insan ölümü veya insan yaralanması bu tarz olaylarda trafik duruyor. Bizim bulunduğumuz Strecke diyoruz biz o şeyde olursa bu olay duruyoruz ve bazen 3 saat, 4 saat, 5 saat bekleme durumları oluyor bununla alakalı. Dolayısıyla bunu 4-5 defa yaşadım. Yani yolda bu olayların cereyan etti. Genellikle ama bu tarz insan kazaları, insan ölümleri veya intiharlar diyebiliriz. Hızlı trenler var. Almanya'da IC dediğimiz bu tarz trenlerde oluyor. Yani insanlar da bu intihar etmeyi düşünenler de maalesef bir an önce ölmeyi yani hızlı trenlerin çünkü hızları 300 kilometreyi buluyor. Öyle kesin olsun yani kurtulma şansın hiç olmasın diye maalesef kendilerini hızlı trenlerine atıyorlar. Maalesef ama ben kendim yaşamadım çünkü. Hayvana çarpma durumu oldu mu herhangi? O da olmadı bende. Tabii o da karşılaşılabilen durumlardan. Çünkü Almanya'da yeşillik, orman, ağaçlar çok sık olduğu için yol üzerinde mesela çok defa ceylanlarla karşılaştım yani. Rayların üzerinde de karşılaştım. Hı hı. Ama ben yaklaşmadan kaçıp gittiler yani. Veya tavşan da çok defa gördüm. Tabii burada yaban domuzları da olabiliyor. Bunlar da yollarda olabiliyorlar. Hı hı. Henüz ben karşılaşmadım, görmedim. Ama kuşlara çarpabiliyoruz. Yani böyle durumlar olabiliyor. Şu ana kadar hayvanlara da alakalı bir kaza, herhangi bir sıkıntılı bir durum yaşamadım. Bir kimse bu Eisenbahn eğitimini aldıktan sonra farklı branşlarda da çalışabilir mi? Ya da baştan mı tercih etmesi gerekiyor? Yani evet. Ben Eisenbahn'da yani demir yollarında çalışmak istiyorum ama şoförlük yapmak istemiyorum. Yani tren sürücüsü yapmak istemiyorum. Başka alanlarda çalışmak istiyorum. Ya bununla ilgili direkt çalışma imkanı yok. Ama bu eğitimi alan yani makinistlik eğitimi alan bir kişi yine kısa bir eğitimle, bu da yine bir haftayı bulmayan bir eğitimle mesela Range Begleiter dediğimiz trenlerin park edilmesi, vagonların bir yerden bir yere götürülmesi de çalışabilir. Bu alanda çalışma imkanı var. Ekstra çok bir eğitime tabi tutulmadan. Çünkü bizim eğitim sürecinde bu alanlarla ilgili de eğitimleri bizi alıyoruz. Yani rangier'ın nasıl yapılır, trenlerin park edilmesi. Onun haricinde tren yollarında Baustelle dediğimiz yani inşaat çalışmaları, rayların döşenmesi, raylarla ilgili çeşitli tamirler vesaire. Bunlarla ilgili de çalışılabilir ama bu biraz da makinistlik eğitiminin dışında. Range Begleiter dediğiniz iş tam olarak nedir? Kısaca bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi biz normalde örnek veriyorum. Buradan yükü alıyoruz. Belli bir noktaya götürüyoruz. Ben buradan aldım. Örneğin Aschaffenburg'a götürüyorum. Hı hı. Oradan başka bir makinist arkadaşım alıyor. Treni Avusturya sınırında başka bir şehre götürüyor. Orada trenlerin, götürdüğümüz yüklerin, vagonların park edildiği ve oradaki vagonlardaki yükleri alan, tırların aldığı bir alan var. O alanda yükleme boşaltma alanı gibi bir şey boşaltma alanı. O alanda çalışan ve oradaki gelen vagonları gerekli gleislara, raylara götüren çalışanlara Range Begleiter deniyor. Tren sürmüyor, süren kişiye refakat ediyor Range Begleiter. Range Begleiter da tren sürüyor. Yani onlar da lokomotif kullanıyorlar. Oradaki o lokomotif o sahaya özgü. Yani kısa mesafe. Sadece o alan içerisinde oradaki sürüyor. Evet. Oradaki park edilmesi, bir gleis'ten başka bir gleis'e götürülmesi, oradaki tırların alacağı raylara taşınmasında Range Begleiter'lar görevliler. Onlar bu işlemleri yapıyorlar. Yani biz o işlemlere dahil değiliz. Bizim işlemimiz yükü bir noktadan başka bir noktaya ulaştırmak. Bir de Wagenprüfer. Wagenprüfer var. Evet. Wagenprüferlik de yine bizim eğitimi alan bir kişinin daha sonra çalışabileceği bir alan. Çünkü biz eğitim alırken Wagenprüfer eğitimini de alıyoruz ve sınavını da oluyoruz bu alanda. O alana da yine başvuru yapıp yönelebilir. Makinistlik yapmak istemiyorsa eğer, bu alanda çalışmak istemiyorsa Wagenprüfer olarak da çalışabilir. Çalışma mesai şartları bizim mesai şartlarımıza göre biraz daha hafif. Bu ne yapıyor Wagenprüfer? Onlar da yine bu trenlerin park edildiği, vagonların park edildiği yük boşaltma, indirme alanlarında öncelikle vagonları kontrol ediyorlar. Yani bu vagonlar yola çıkabilir mi? Hı hı. Bir A noktasından B noktasına gidebilir mi? Fren sistemleri çalışıyor mu? Vagonların herhangi bir arıza, problem var mı? Trenlerin Radsatz dediğimiz o rayların üzerinde yuvarlanan tekerlekler yani bizim Eisenbahn şeyinde. Onlarda herhangi bir problem var mı? Tüm bunları kontrol ediyorlar ve bizim güvenli bir şekilde açıkçası o
yükü götürmemiz için ön hazırlık. Evet. Tren sefere hazır çıkabilir. Tabii o onayı vermeden zaten bizim sürüşe başlamamız mümkün değil. Peki gelelim en önemli konulardan bir tanesine, maaşlar. En çok merak edilen, seyircilerimizden de en çok sorulan sorulardan birisi bu meslek ne kadar para kazandırır, iyi kazanır mıyım, keseyi doldurabilir miyim diye sorular geldi bize. Yani şunu söyleyebilirim, makinistlik özellikle Güterverkehr'da yani Personenverkehr ile karşılaştırdığımız zaman Güterverkehr'da güzel bir maaş elde etme, kazanma durumu var. Bu yine firmalardan firmalara bazı maaş farklılıkları olabiliyor. Bazı firmalar bu noktada biraz daha fazla, bazı firmalar biraz daha az verebiliyorlar. Ama bir makinistin, bir Triebfahrzeugführer'ın Almanya'da ortalamanın üzerinde maaş aldığını söyleyebiliriz. Bir aralık verebilir miyiz? Hani şundan şuna kadar gibi. Yani Almanya'da tabii maaşlar bildiğin gibi brüt maaşlar üzerinden değerlendiriliyor. Yani senin aldığın brüt maaş senin maaşın ama senin eline geçen para net maaş farklı oluyor. Yani bir makinist net olarak söyleyebilirim. Net maaş ilk çalışmaya başladığı yıl net olarak 4.000 euro ile 5.000-5.500 euro arasında bir maaş alabilir. Yani ileride bu daha 7-8 bin lira çıkabiliyor ki bu Almanya'nın standartlarının bayağı üzerinde. Yani doktorlardan bazen daha fazla maaş alan arkadaşlarımızı duyuyorum yani. Evet arkadaşlar bakın yani eğer bu alana ilgi duyuyorsanız Almanya'da Eisenbahn yani demir yollarında çalışmak oldukça kazancı yüksek bir meslek. Hemen hazırlıklara başlayın derim. Maaşın haricinde ekstra getirileri var mı? Evet tabii ki maaşlar yüksek olunca emeklilik primleri de ona göre yüksek yatıyor. Normal diğer alanlara göre. Almanya'da ki farklı çalışma tipi var. Bir beamta yani devlet memuru olarak çalışanların primleri yüksek oluyor. Ama onun haricinde özelde çalışan doktorlar da buna dahil. Çünkü doktorlar da özel meslek alanı oluyor. Devlet memuru değiller. Onlar kendi primlerini kendi yatırıyor. Bu da alınan maaşın yüksekliğiyle doğru orantılı. Yani maaşınız ne kadar yüksekse aldığınız maaşınız prim de ona göre yüksek oluyor. Dolayısıyla bu alanda da primler yani emeklilik maaş primleri yüksek. Yani Almanya'daki en büyük sıkıntılardan bir tanesi emekli olduğunuzda çok az bir emekli maaşı alıyorsunuz. Zar zor geçiniyorsunuz. Yani birçok meslekte bu böyle. Dolayısıyla Eisenbahn yani demiryolu çalışanları bu açıdan da avantajlı duruma geçmiş oluyorlar. Peki firma size araç tahsis ediyor mu? Yani bir özellikle evden işte istasyona gidiş gelişlerde bir araba veriyor mu? Bunu firma bize tahsis ediyor. Şu anda ben 6 aydır çalışıyorum dediğim gibi. Henüz araç tahsis edilmedi ama 10. ayın 17'sinde kısmet olursa bizim de araç tahsis edilmiş olacak. Bu noktada firma çalıştığı belli başlı otomobil firmalar oluyor. Mesela bizim firma marka burada zikretmek sıkıntı olabilir ama iyi bir otomobil firmasıyla çalışıyor. O firmalardan sıfır araç tahsis ediyor. Firma ayarlıyor ve bunun yakıtını, diğer bütün masraflarını firma kendisi üstleniyor. Sigortasıdır, yıllık vergisidir, bakımlarıdır. Yani firma size hem araba veriyor, diyor ki git falan yerden arabanı seç. Evet. O arabanın vergisi bana ait, yıllık bakımı bana ait. Artı bir miktar bir yere kadar benzini de bana ait. Sen buna binebilirsin. Sen sadece gel, bende çalış. Evet ve aracı kendi özel işlerinde de kullanabilirsin. Normalde bakın burası çok önemli. Aracı kendi işlerinde de kullanabilirsin diyor. Firma sana izin veriyor. Tabii. Yani sadece işe gelip giderken kullanma izni değil. Kendi gezme, seyahat, aile işlerinde vesaire her türlü özel aracın gibi kullanabilirsin. Burada belli bir kilometre limiti veriyorlar ama o kilometre limiti zaten yıllık ancak ulaşabileceğiniz bir limit. Yani düşük değil. Diyelim ki ben spor yapmayı çok seviyorum. Gittim otelde kalıyorum. Fitness stüdyoya gitmek istiyorum. Böyle bir imkan sağlıyor mu firma? Bu güzel bir soru yine. Şimdi Almanya sosyal bir devlet ve genellikle firmalar çalışan elemanlarının hayat standartlarını yüksekte tutmayı genel olarak düşünüyorlar. Ama tabii bu bizim sektörde biraz daha belki ön planda diyebilirim. Çünkü bizim meslek bedenen, fiziksel olarak daha yorucu olduğu için firma çalışanlarının hayat standartlarını veya sağlık şartlarını, sağlık durumlarını daha ön planda tutabiliyor. Mesela dediğin gibi fitness, bizim firma örneğin bulunduğun şehirde veya yükü götürdüğün şehirde veya herhangi bir şehirde sen fitness'a gitmek istiyorsun. Kendinle alakalı kişisel spor yapmak istiyorsun. Bununla alakalı %40, %50 o fitness firmalarından sana indirim sağlıyor. Bunun yanında mesela yine şimdi aklıma gelen scooter gibi, elektro scooterlar gibi o tarz imkanlar da sağlıyor. Mesela arkadaşlarımdan, çalışan mesai arkadaşlarımdan var yani. Tren sürerken yanında scooter'ını da yanına getiriyor. Gidince belli bir mesafeyi o scooter'la mesela gidip geliyor. Bir firma için çalışanı o kadar değerli ki onun hem sağlıklı kalmasını istiyor hem işte
hiçbir şekilde bir şeye ihtiyacı olmaması için arabasını veriyor. Eğer yapmak istiyorsa spor salonu ücretlerini büyük ölçüde karşılıyor. Evet. Çünkü sen bir gün işe gitmediğin zaman onların işleri aksayacak. Dolayısıyla çok değerlisin, değil mi? Yani. Aynen. Peki diyelim ki bir kişi bu mesleği yapmak istiyor. Yavaş yavaş meslek nasıl yapılır? O tarafa doğru geçelim. Garanti iş bulabilir mi? Yani işsiz kalma durumu var mı? Bu meslekte işsiz kalma durumu yok denecek kadar az. Zaten çoğu firma, eğitimi veren firma iş garantili bir şekilde eğitim veriyor ki bizim firma da o şekildeydi. Yani ben eğitime başladığım zaman bitirdiğimde o firmada çalışma %100 garantim vardı. Eğitimi başarılı tamamlarsam. Birçok firma bunu zaten sunuyor. Bu alanda ihtiyaç var. Çok ihtiyaç var. Alanında çok ihtiyaç var. İşsiz kalma ihtimali yok diyebilirim. Eğitimi tamamladıktan sonra. Sadece belki belli bir dönem iş arama durumu olabilir ama bitirip de işe başlamayan şu ana kadar benim duyduğum kimse yok. Peki dijitalleşme çağındayız. Artık sürücüsüz otomobiller, sürücüsüz taksiler falan yaygınlaşıyor. Gerçi Almanya biraz geriden geliyor ama acaba önümüzdeki dönemde sürücüsüz trenler de olur mu? Ve bu da sizi işsiz bırakabilir mi? Böyle bir düşüncelerin nelerdir bu konuda? Yani senin dediğin gibi Almanya bu noktada ağırdan geliyor. Bizim sektörde, sadece bizim sektörde değil, normal özel ticari taksilerde vesaire olsun. Almanya'da böyle bir dijitalleşmenin, böyle bir otomasyonun hemen gerçekleşmesi mümkün değil. Kaldı ki biz hala sinyal sistemleri olsun, diğer çeşitli tren güvenlik sistemleri olsun 30-40 yıllık sistemleri kullanıyoruz. Almanya garanti bir devlet. Güvenlik ön planda. Hatta kağıt kürek işleri hala burada yaygın bir şekilde posta, mektup işleri devam ediyor. Yani hala bununla alakalı da dijitalleşme çok yavaş ilerliyor. Dolayısıyla yani bu meslekte de o otomasyonu, dijitalleşmenin getireceği bir işsizlik veya bir iş bulma sıkıntısının olacağını yakın vadede düşünmüyorum. Almanya'da malum çok fazla tatil günleri var. Resmi tatiller var. İşte Weihnachten'dan tut da bir sürü tatiller var. Bir Eisenbahn çalışanı olarak sen de bu tatillerde tatil kullanabilir misin? Çalışmama, işe gitmeme gibi bir durumun var mı? Bu tatillerde normalde bizde resmi tatil olmuyor. Yani Almanya'nın resmi tatil olduğu günlerde eğer benim o gün iş günümse iş günüm. Çalışmak durumundayım. Ama örneğin benim önem verdiğim bir tatilse, resmi bir günse veya dini bir günse Almanya'nın o resmi tatilleri. Burada önceden izin almak gerekiyor. Zaten 6 aylık ve 1 yıllık izinleri belirleme takvimlerimiz var. Biz önceden ne zaman izin yapacağımızı, ne zaman tatil yapacağımızı belirliyoruz. O zamanlarda tatilimizi yapıyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Bu resmi tatiller benim iş günüme denk gelirse resmi tatilde çalıştığım için de ayrıyeten ekstra bir ücretlendirme oluyor. Yani ciddi bir normal mesainin haricinde suçlaklar oluyor. Böyle bir avantajı var. Yani bizim meslekte resmi tatil gününe denk gelmesi için biz dua ediyoruz yani. Resmi tatile gelirse, hafta sonlarına denk gelirse. Pazar gününe gelirse bunlar tuşlak dediğin gibi senin de ekstra ödemeler oluyor yani. Güzel bir avantaj. Evet, çok iyi. Gelelim yavaş yavaş eğitim kısmına. Biraz kısmen konuşmanın başına da bahsettin ama bu eğitimi alabilmek için hangi şartlara sahip olmak lazım? Bu eğitim bizim gibi sonradan gelenler için öncelikle dil şartı var. Başvuru kriterleri olarak B1 yani en azından B1 dil sertifikası olması gerekiyor. Zaten 18 yaşını yani normal otomobil kullanma ehliyetinin olması şartı var. Yani otomobil ehliyeti olmayan birisi bu mesleğe başvuramaz. O ehliyeti olması gerekiyor. Dolayısıyla 18 B sınıfı ehliyeti olması gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Dil B1 en azından B1 dil sertifikası olması gerekiyor. Bu başvuru şartı. Biraz sonra de değinirim. Yani bu mesleği yapabilmek için nasıl bir dil seviyesinde olmak lazım. Üçüncü olarak yine üniversite mezunu. Biz üniversite mezunu olarak geldiğimiz için üniversiteden mezun olmak gerekiyor. Ama Almanya'da Almanya'da eğitim alan birisi liseyi bitirdikten sonra da bu eğitimi alabilir. Eğitim süresi o zaman 2,5-3 yılı buluyor. Daha sonra tam bir Ausbildung yapmış oluyor. Quereinstieg dediğimiz sonradan gelen meslek değiştiren bizim gibi yani meslek değişikliği yapanlar için de üniversite mezunusunuz zaten. Bu eğitim yolcuda 7 ay, 8 ay, yükte 9 ay, 10-11 ay gibi bir zaman dilimini buluyor. Dil seviyesini tekrar dönecek olursam dil konuşulanı anlama, derste özellikle hocanın anlattığını anlama, gelen sınavlardaki soruları anlayıp cevaplayabilme açısından bir pratik dil eğitimi şart. Yani konuşulanı anlamayan bir kişi C1 dil sertifikası da olsa bu eğitimde ciddi zorlanabilir hatta tamamlayamayabilir. Evet.
Eğitime diyelim ki ben niyet ettim, bu işe girmeye. Şartları tamamladım. Hemen başvuru yaptığımda beni alıyorlar mı yoksa başka kontroller falan gerekiyor mu? Evet. Kursa kabul edebilmek için. İlk başvuru şartlarından bahsetmiş oldum. Eğer bu dil yeterliliği ve B sınıfı ehliyet gibi şartları sağlıyorsanız ve üniversite mezunuysanız, bu arada yine unutmadan söyleyelim, bizim gibi sonradan gelen üniversiteyi Türkiye'de okumuş olanların diplomadan denklik alması şartı var. O denklikle beraber bu ilk başvuru aşaması. Bu başvurudan sonra sizi kabul ediyorlar ve sizi bir iş görüşmesine çağırıyorlar. Vorstellungsgespräch dediğimiz. O Vorstellungsgespräch'te onay verdikten sonra tamam biz seninle bu eğitimi yapabiliriz. Onayını aldıktan sonra daha sonra belli bir sağlık taramaları ve psikolojik test taramaları oluyor. Sağlık taramalarından herhangi bu işte çalışmaya engel bir durum yoksa, sağlık olarak gerekli yeterliliği sağlıyorsanız psikolojik test dediğimiz 1,5-2 saati bulan çeşitli test soruları oluyor. Bunlar dikkat yeterliliği, görme, hafıza vesaire farklı alanlarda soruların olduğu testler oluyor. O testleri de aldıktan sonra artık o firmada eğitim almaya hak kazanıyorsunuz. Artı bir de tabii burada firmaların tercih ettiği 2 yol var öğrenci alımında. Birincisi, eğer başvuran kişi Job Center'daysa, burada yani Almanya'da devletten destek alan bir kişi ise veyahut da herhangi bir yerde çalışıyordu ama artık işsiz şu anda, Arbeitsamt'ta ise yani işsizlik maaşı alıyorsa, bu tarz başvuranlar için Gutschein istiyor. Yani o eğitim masrafını karşılayacak bir Gutschein'a ihtiyaç var. Bunu devlet sağlıyor. Ne kadarlık bir eğitimden bahsediyoruz? Bu örnek veriyorum 9 aylık bir eğitim için denilen yani o kursun ücreti 25.000-26.000 euro civarında. Bunu kişi tabii ki kendisi karşılayamayacağı için bunu devlet karşılıyor ve bu eğitimi almaya hak kazanıyorsunuz. Ama bazen firmalar aldıkları öğrencilerin içerisinde belirli kontenjanlarda kendisinin üstlendiği, yani firmanın kendi ücretlerini karşıladığı öğrenciler de olabiliyor. Örneğin bizim kursta mesela böyle 2 tane meslektaşımız vardı. Onların ücretlerini firma üstleniyor. Ayrıyeten bu eğitim süresi içerisinde onlara belirli miktarlarda maaş da veriyor. Yani firma diyor ki benim çok elemana ihtiyacım var. Eğer ben de çalışmaya söz verirsem, yani imzalarsan, belirli bir kontrat imzalarsan belirli bir süre ama benim verdiğim maaşa razı olacaksın tabii. Evet. O zaman öyle bir şart var. Tabii. Ben senin Ausbildung ücretini de karşılamış oluyorum. Yani evet, hem senin maaşını vereceğim, hem Ausbildung ücretini karşılayacağım. Sen de mezun olunca gelip bende çalışacaksın. Evet, belirli bir zaman aralığında bu 2 sene, 3 sene olabilir. En az bizde çalışmak zorundasın diyorlar, bu şartı koyuyorlar. O da bir imkan. Yani evet. Job Center'dan destek alamayanlar için bu şekilde de bir yol takip edilebilir. Evet. Peki ben Türkiye'de yaşıyorum ama bu eğitimi almak istiyorum. Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Burada oturumu olması gerekiyor. Yani burada Almanya'da oturumu olmayan bir kişi bu eğitimi alamaz ve bu mesleği yapamaz. Eğitime başladıktan sonra hangi alanlarda kısaca eğitim alıyoruz ve hangi sınavlara giriyoruz? Biraz eğitim sürecinden bahsedebilir misin? Evet. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu Ausbildung ağır, zor bir Ausbildung süreci. Ciddi konsantrasyon ve çalışma gerektiren, günlük düzenli çalışmayı gerektiren bir eğitim süreci. Bu eğitim sürecinde çeşitli sınavlar oluyor. Genel olarak özetlemek gerekirse 3 defa teori sınavları oluyor. Yani yazılı sınavlar oluyor. Daha sonra bu yazılı sınavların 3 defa müftişe dediğimiz sözlü sınavları oluyor. O sınavları geçtikten sonra Wagenprüfer'dan bahsettiği ayrıca bir Wagenprüfer sınavı oluyor. O sınavı da geçtikten sonra Standausbildung ve Fahrprüfung sınavları var. Yani öğrendiğiniz o eğitimdeki süreceğiniz lokomotifin bauteilleri ve çalışma prensipleriyle ilgili Standausbildung ve sürüş sınavı. Yani bir mesafede aynen B sınıfı ehliyet alırken sürdüğünüz gibi yine burada bir sürüş sınavı oluyor. Tabii B sınıfı ehliyetinden farklı olarak siz sürüş sınavında sürerken aynı zamanda prüferler, yani sınav yapan kişiler tarafından çeşitli sorulara muhatap oluyorsunuz. Yani sürerken size sorular soruluyor ve o sorularda doğru cevaplamanız gerekiyor. Sadece sürmeniz, sürüşü başarıyla yapmanız yeterli değil. Yani o sorulan soruları cevaplayamazsanız yine o sınavdan başarısız olma durumunuz da var. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer o sınavda geçerseniz daha sonra bir de simülasyon, yani simülatörde sürüş sınavı oluyor. Fahrprüfung'u başardıktan sonra o simülatör sürüşünü de başarıyla tamamlarsanız artık siz bir Trifahrzeugführer oldunuz demektir. Bir virgül koyuyorum. Büyük oranda olduğunuz demektir. Daha sonra sizin treni süreceğiniz mesafe belli oluyor. Hangi noktadan hangi noktaya götüreceğiniz belli oluyor. Belli olduktan sonra orayı 15 gün boyunca, 15 gün değil daha doğrusu 15 sefer orayı süren bir makinistin yanında siz ona eşlik ediyorsunuz. Siz sürüyorsunuz, o sizi takip
veriyor. Orayı o Güzergahı güzergahı öğretiyor. öğreniyordu. Öğrettikten sonra artık bitti ve tekrar bir prüfung oluyor. O sürdüğünüz, yani sizin artık bundan sonra süreceğiniz yeri bir prüfer eşliğinde treni baştan A noktasına alıp diğer bitireceğiniz noktaya kadar o prüfer eşliğinde götürüyorsunuz. Ama bu sefer artık çok soru sorma durumu olmuyor. Sadece siz sürebiliyor musunuz? Sinyallere alakalı probleminiz var mı? Gelen telefonları cevaplayabiliyor musunuz? Herhangi olağanüstü bir durum oluşursa o anda ona karşı vereceğiniz refleksler yerinde mi? Bunu gözlemliyor. Çok fazla soruya muhatap olmuyorsunuz. Soru olmuyor. Tamamlarsanız artık bitirmiş oluyorsunuz ve o strekede siz artık tek başınıza sürmeye başlıyorsunuz. Sadece o strekede, başka strekeye dönerseniz yani... Başka strekeye döndüğümüz zaman artık sınav olma durumu ortadan kalkıyor. Sadece o strekeyi süren kişinin yanında bir veya iki defa, yine ihtiyacınız varsa 3 defa gidip geliyorsunuz. Sadece gidip geliyorsunuz ve artık orayı öğrenmiş oluyorsunuz. O mesafelerde de sürüş yapabilirsiniz. Tekrar sınavlara döneceğim. Kursa başladınız, yavaş yavaş dersler devam etti ve sınav zamanları geldi. İlk sınavdan kaldınız. Hemen kalınca direkt oradaki ilişkiniz kesiliyor mu, yoksa tekrar hakkınız var mı? Evet, tabii. Burada haklar tanınıyor. Yani 3 defa, bir sınavdan 3 defa sınava girme hakkınız var. Birincide geçemezseniz ikinci bir şansınız var. İkinci bir şansla da geçemezseniz üçüncü bir şansınız var. Onda da geçemezseniz maalesef eğitim süreciniz sonlanıyor ve bütün emeğiniz çöpe gidiyor. Aynen. Peki diyelim birinci sınavdan kaldım bu firmada. Başka bir firmada ikinci sınava girebilir miyim? Burada tamamen o ikinci girmeyi düşündüğünüz firmayla aranızdaki anlaşmaya bağlı. Onlar size onay verirlerse girebilirsiniz. Burada tamamen o firmanın onayıyla ilgili bir durum. Ama teknik olarak mümkün. Yani firma kabul ettikten sonra. Diyelim ben bu firmada başarısız oldum. Anladım ki bu prüfer hani bana taktı. Evet. Tekrar bırakacak. Ben gidip firmayla görüşüp ikinci, üçüncü sınav olarak başka bir firmada, başka bir kursta girebilirim. Girebilirsiniz. Bir de şöyle bir durum da var. Eğer sizi ilk sınavda kaldıysanız ikinci veya üçüncü sınavlarda prüfer değişiyor. Yani burada da yine size şöyle bir hak tanımış oluyor firma veya Almanya. Yani o prüferle ilgili problem yaşıyorsan o prüferi devreden çıkarıyor. Başka bir prüfer sınava geliyor. Prüferler değişebiliyorlar. Çünkü evet, bu prüferler benim aram iyi değil gibi bir durum oluşursa en azından o hakkı da sunmak için veya öyle bir bahaneyi de ortadan kaldırmak için prüferleri değiştirebiliyorlar. Diyelim ki birkaç yıl boyunca Lokführer olarak çalıştınız ve ondan sonra ya bu Lokführerlik bana göre değilmiş deyip başka alanlara sıçrama, memur olarak çalışma gibi imkanlar da var mı? Tabii ki var. Hatta şunu söyleyeyim. Mesela bizim eğitimde burada özellikle yine iyi bir noktaya değindim. Öğretmenlik, Eisenbahn sektörde, bu sektörde öğretmenlik prestijli bir meslek. Çok ihtiyaç var yani. Hem ihtiyaç var hem de diğer öğretmenlerden hem maaş olarak hem şartlar olarak, yani normal okullarda çalışan öğretmenlerden çok daha rahat bir çalışma ortamı, çok daha iyi bir maaş ortamı ve o sosyal tanınan statüler ve avantajlar çok fazla. İşte arabasıdır vesairedir. Aynı şeyler orada da var. Yani ben bu mesleği düşünen, özellikle Almanca ile ilgili çok iyi durumda olan arkadaşların belli bir süre lokomotif Triebfahrzeugbführer yaptıktan sonra, tren sürdükten sonra bu alana geçmelerini tavsiye ederim yani. Çünkü önemli bir statü diyebilirim. Hem hayat standartları, rahatlığı, hem de aynı şeyleri anlatıp duruyorlar. Hem aynı şeyleri ve derslere de gelen öğrenci kitlesi de çok bilinçli olduğu için, yani o mesleği yapacak ve o işi başarmak isteyen, yani haylaz öğrenci yok. O işi bitirip orada alanda çalışmak isteyen öğrenci profilü. Çalışmazsan atılıyorsun. Kesinlikle. Aynen. Ve bilinçli bir öğrenci kitlesi var. Öğretmeni zorlayan değil. Eğlenceli bir ders ortamı. Gırgır şamata, güzel bir ortamda öğretmenlik yapma şansı da var yani. Evet. Evet sevgili dostlar, Almanya'da Lokführerlik mesleğiyle alakalı olarak aklınıza gelebilecek birçok soruyu bugün Kadir'e sordum ve ondan çok detaylı cevaplar aldım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer bu alanda yine aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlara yazın. Bir dahaki videoda da onları cevaplamaya çalışalım. Kadir, çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.